Dünyada her insanı insan olarak görmeyin. İnsana, insanlığa yeni geçiş yapanlar, insanımsılar, bu dünya üzerinde insan bedeni kullanan bir sürü farklı varlık çeşitleri vardır. Bir bilgiyi tuttun ve o bilgiyi bundan başka gerçek yoktur deyip de tutmanın adı bazen kendini bilgin zannetmektir. Bazen yobazlıktır, bazen cahilliktir. Kimisi işine geldiği için, kimisi kullanıldığı için, kimisi cahilliğin çok üst boyutlarına gittiği için gerçeğin üstünü kapatır ve örterler. İşte bu gerçeğin üstünü kapatanlar cahilden çok daha tehlikelidir. Şimdi bir insan eğer keşfetme kapısını kapattıysa bu sefer öğrenmeye kendini kapatır. Bir taraftan bir şey öğrenmediğimizde cahil, öğrendiğimizde bilgili ve bilgin olabiliyoruz. Ne yaptığımızda bilge olacağız diye soralım. Sevgili dostlar, bilgin olmak, bilgi olmak ve cahil olmak ne demek? Ve biz nerelerde bunları yapıyoruz? Ve bunu fark ettiğimizde hayatımızda nasıl iyileştirmeler yaparız? Nasıl daha fayda alırız bu bilgilerden? Bunlarla ilgili açılımlar yapacağım. Ve bazen belki de çok hürmet ettiğimiz şeyler, kişiler bu sefer başka belki yerlere oturacak. Ya da bazen de yani sizler yapmazsınız ama ola ki küçümsediklerimiz varsa da onları da hak ettiği yerlere koyacağız. Hayatımıza güzel farkındalıklar açacak bir sohbet olsun bugün. Evet, tekrar hoş geldik. Bu arada bir de biliyorsunuz ki çocuk kampı, gençlik kampı yapıyoruz. Bunlardaki sizlerin yoğun ilgisiyle tabii ki kamp şeylerimiz kapandı. Hatta neredeyse açılır açılmaz sizlerden gelen yoğun taleplerle çocuk ve gençlik kamplarımız doldu. Şimdi kısmetse vaktiyle Marmaris'te Kasım'da bir aydınlık ile karanlığın dansı kampı yapacağız. Ve orada eril dişil enerji dengelenmesinden tutun da birçok alanda farklı okumalar, idrak çalışmaları vesaire yapacağız. Şimdi sevgili dostlar, öğrenme ile ilgili bir sürü sizlere çalışmalar anlatmıştım. Farkındalıklarla ilgili bazı açılımlar yapmıştık. Evet, öğrenebilmek çok önemli. Her birimiz öğrenmek için de neler yapıyoruz? Öncelikle okuyoruz. Neler okuyoruz? Kitapları okuyoruz, birbirimizi okuyoruz, hayatı okuyoruz, hayatın bize sunduklarını okuyoruz ve ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Öğrenmek nereden geliyordu? Öv kökünden. Öv yani Türk kelimesi yokken öv kelimesi var. Onun için tabii bu Oğuz'dan tutun da artı ya da işte haç tutun da bunların sembolleriyle ilgili bilgiler anlatmıştım sizlere. Şimdi bugünse evet okuduk, çeşitli kavramları öğrendik. Biz bu öğrendiklerimizle peki geliştik mi, büyüdük mü? Şimdi bir kişi diyelim ki bir sürü okullar bitirdi. İşte yüksek lisanslar, doktoralar, profesörler bilmem neler. Hani eskilerin deyimiyle adam oldu mu? Bu konuda da çok güzel bir hikaye vardır biliyorsunuz. Adamın bir tanesi oğluna çeşitli davranışlarına vesaire bakıyor, bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki ona, oğlum diyor, sen galiba adam olamayacaksın, adam olmaz senden diyor. Buna benzer bir sürü de hani benim şeylerim de var. Bazı danışanlarımın durumları da var. Bunlardan da birkaç örnek vereceğim birazdan. İsim vermeden çok ünlü de bazı kişilerde de durumlar var böyle. Şimdi şöyle, işte çocuk hırs yapıyor, gidiyor, çalışıyor, işte bir sürü başarılar kazanıp en sonunda vezir oluyor. Ve vezir olduktan sonra da babasına bak ben nasıl adam oldum diye göstermek üzere 2 tane adam yolluyor ve babasını kendi huzuruna çağırıyor. Babası tabi apar topar 2 tane asker almış getirmiş, ne olduğunu da bilmiyor. Bir bakıyor ki işte karşısında oğlu bir sürü güzel kıyafetler vesaire içerisinde. Bak baba diyor, gördün mü diyor. Ben senin oğlun işte şu
Sen bana adam olamazsın diyordun. Oysa ki ben adam oldum. Oğlum ben sana şu olamazsın, bu olamazsın, vezir olamazsın demedim ki diyor. Adam olamazsın. İşte biz gerçekten bir insan olabilmek için ne yapmaya ihtiyacımız var? İnsanlığa yakışan şey ne? İnsanlığa yakışan davranış ne? Diyelim ki şimdi bir köpeğin kendi içindeki davranışı, işte oynaşması, işte diyelim ki koşturması, kendince çiftleşmeleri onun köpekliğinin şanına yakışırdır. Bir karıncanınki kendine göre, bir domuzun kendine göre, bir yılanınki kendine göredir. Peki insanın kendine olan hali nedir? Şimdi böyle baktığımızda şunu görürüz ki insanlığa yakışan da tabii ki bir davranış, bir tutum vardır ki işte bunlar da tabii ki güzel ahlakla gelir. Bu tabii ki güzel ahlak. Hani birçok kişi şöyle zannediyor. Yani işte bak kişinin davranışlarını yap, iyi insan ol. Bunlar değil. Bir insanın yapmacık ya da dışarıdan değil, içeriden bu hali yaşıyor olması. İşte bütün eğitimlerimiz, bütün öğretilerimiz, bütün okuduğumuz her şey bizim içerideki bu halin dönüşümü için. Peki gelin bakalım. Diyelim ki bir kişi yine çok fazla kitaplar okudu. Çok fazla diyelim ki eğitimler aldı. Şu anda hani moda. O eğitimden bu eğitime birçok insan koşuyor. Ve bir bakıyorsunuz ki gerçekten almadığı eğitim kalmamış. İşte bazı mesela hatta branş taki kişiler, diyelim ki hukuk, diyelim ki mimarlık, diyelim ki tıp, bir bakarsınız ki yani ne kadar ne varsa almış hala kendini yetersiz hissediyor. Bunlar hiçbir zaman sonu gelmeyen yetersizliklerdir. Ne kadar eğitim alınırsa alınsın orası o susuzluk doymaz. O ayrı bir konu. Ama diğer taraftan da diyelim ki kişi birçok şeyi öğrendi, bilgi biriktirdi ve şimdi o bilgi birikimiyle bir bilgilerinden kule yaptı ve bilgin oldu. Şimdi bu kişi gerçekten o öğrendiklerini biliyor diyebilir miyiz? İşte bu sefer burada başka bir kavram devreye giriyor. Öğrendiklerini nerede nasıl kullanacağını öğrendin mi? Çünkü bu hayatta her birinizin birinci vazifesi bu hayatı iyi, doğru ve özünüzün, ruhunuzun istediği bir şekilde yaşayabilmek. Ve bu da çok önemli vazifeler olmadığı ölçüde mutlu olmanızdır. Yani kendi hayatınızda kendinizi nasıl mutlu edeceğiniz de altı çizilmiştir. Peki sen öğrendiklerinle kendini mutlu edebildin mi? Mesela birçok felsefe branşlarında eğer yeteri kadar felsefeyi doğru şekilde içeriye alamaması kişi mutsuz olur. Çok az felsefeyle ilgilenip de mutlu olan kişi vardır. Oysa ki felsefe aslında bilgeliği sevmektir. Hikmetli bilgileri, bilginin güzelliklerine aşık olmaktır. Ve aşkla bir bilgiyi hayata uygulamaya çalışmaktır. Her ne kadar bazı kişiler sadece felsefeyi hani bir zihin oyunu zannetse de felsefenin özünde bilgelik, severlik vardır. Diğer taraftan bizler yeteri kadar işte bilgiyi, öğrenmeyi sevebiliyorsak bu sefer bir sürü yeni kapılar açılır. O kapının adı keşfetme kapısıdır. Şimdi bir insan eğer keşfetme kapısını kapattıysa bu sefer öğrenmeye kendini kapatır. Yani bir sürü kitap okuyordur. Yeni yeni hesapta bir sürü alanlarda eğitimler alıyordur ama öğrenemiyordur. İşte bu durum çok enteresan bir haldir ve toplumun çok büyük bir kısmında bu vardır. Yani diyelim ki ona bir inanç verildi, bir anlayış verildi, aile kodlamalarından ona bir bilgi verildi ve o onu aldı, kabul etti ve karar verdi. Ve işte o kararı ömrünün sonuna kadar uygular, o inancını, o bilgisini din yapar. Din demek sadece hani böyle bir manevi inanç sistemi değildir. Bir insanın çeşitli alanlarda
Mesela kendine ateizmi de din yapabilir kişi. Deistliği de din yapabilir. İşte farklı farklı felsefenin bazı kavramlarını da yapabilir. Mesela köpeksilik diye bir şey var. İşte diyelim ki stoacılıkta farklı bir şey var. Yani bir bakarsın ki bazı e, felsefe okullarında intihar var ve intiharı teşvik var. Şimdi bazılarına bakarsın o köpeksi dediklerimizde bir köpekten daha aşağı yaşayabilmenin bir dini var. Bir inanç kalıbını devam ettirebilmeniz var. Şimdi bunların birçoğunda şunu görürüz. Biz herhangi bir konuda bir karar verdikse o karardan geri dönmemiz birçoğumuz için çok emek ister. Ve bu sefer o çocuklukta aldığımız, öğrendiğimiz ya da şuur altımıza aldığımız şeylerin birçoğu ne yapar? Adım adım işte bizi yönetmeye başlar. Bu arada evet katıl butonuna bu Temmuz ayında özel bir çalışma yapacağım sormuşlar. Yani sadece katıl butonunda olan kişiler için sadece onların katılacağı özel bir çalışma yapacağım. Onlara duyurulur. Tabii ki biliyorum bayramda hediyelerini onlar da aldılar, seyrettiler. Çok faydalı, güzel bazı çalışmalar hediye ettik. Hem WhatsApp grubumuzda olanlara hem de katıl butonunda olanlara iki ayrı çalışma hediye ettik. Hani zaten faydasını bilenler, alanlar, avuçlarını açanlar için faydada buluşuyoruz. Hani bazıları sadece konuşur fakat önemli olan fayda alışverişinde bulunabilmek. Sizlerin o gönüllerinizden gelen güzel duaları alabilmek. Gerçekten bu bizi çok mutlu ediyor. Okudukça işte burada böyle sizlerden gelen güzel coşkulu ifadelerle bizler de coşuyoruz. Sizler için daha neler yapabiliriz diyoruz. Aslında her ne kadar siz diyorsak da parçalarımıza, kendimizden yansıyan sizlere tabii ki işte biliyorsunuz ki 8 milyar insan varsa her birinde bir pay var ama özellikle paylaşımlardaki yansımalarımız sizler ilerledikçe, geliştikçe bizler çok daha mutlu oluyoruz. Sizler dönüştükçe, bizleri anlayacak hale geldikçe, bizler sizi anlayacak hale geldikçe tabii ki daha coşkulu buluşmalar ve güzel yayınlar yapıyor olacağız sevgili dostlarımız. Şimdi öyleyse evet bir şeyi bilmek önemli, bilgilerimizi arttırmak önemli. Fakat diğer taraftan bilgi çöplüğüne zihninizi sokmanın çok da fazla bir anlamı yok. Şimdi mesela yine küçüklüğümde böyle bir hikaye dinlemiştim. İşte böyle bazı hocalar, şeyler gittiğimiz yerlerde anlatırlardı bizler çocukken. Adamın bir tanesi, tabii bunun bir sürü versiyonu var. Hangisi doğru kimse bilmiyor. Ama ben size dinlediğim versiyonu anlatacağım. Acaba bir kaynağı var mı diye daha sonra araştırdım ama gerçekten her bir kaynakta farklı farklı anlatılıyor. İşte bunlardan bir tanesinde Hazreti Hızır ile Hazreti Musa işte diyelim ki geziyorlar. Tabi aslında böyle bir gezme yok ama işte dediğim gibi bu böyle bir mesel tarzında anlatılmış bize bir bilgiydi. İşte gittikleri yerlerde namaz kılmayı anlatıyorlar. Nasıl namaz kılacağını ile ilgili bilgiler anlatıyorlar. İşte bir tane çoban geliyor işte ya diyor bana da öğretir misiniz? İşte ben de çok istiyorum falan. Ona da bazı teknikler, sistemler anlatıyorlar ve yola koyuluyorlar. Birazdan şöyle tabii bir bakıyorlar ki tabii gittiklerinde Allah birdir diyor bu çoban. Kendini dağlardan aşağı atıyor, yuvarlanıyor, yuvarlanıyor aşağı. Ya sen ne yapıyorsun diyorlar, namaz kılıyorum diyor. Öyle namaz kılınmaz, bak şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. İşte bu çobana teknikler anlatıyorlar. Sonradan tabii ki işte mucizeler yaratarak böyle suların üzerine yürüyerek Hızır'la Musa giderken bir bakıyorlar ki arkadan denizin üzerinde şapada şupada bir adam geliyor. Kim o? İşte bu çoban. Ya diyor ben sizi çok iyi dinledim ama şu anlattığınız namazın şurasını iyi anlayamadım. Ne olur bana anlatır mısınız diyor. Ve bu sefer ikisi de birbirine bakıyor. Sen yeni bildiğin gibi devam et diyorlar. Şimdi işte bir şeyi gerçekten içten hissederek tam bir şekilde yapabilmek
tam da böyle bir şey. Yani sen farkındalığın ve idrakinle tam bir teslimiyet içinde yaptığında dışarıdaki her şey bir anda bambaşka hale gelebilir. Onun için bir şeyi sadece öğrenmek değil, onun bize ne faydası olduğunu, nasıl bir ilim bize gösterdiğini anlamak da önemlidir. İşte burayı kavradığımız an itibariyle tabii ki birçok şey hayatta değişmeye başlar ki en önemlisi bizim hayatlarımızın iyileşmesidir. Bizim yaptığımız çalışmalar, gerek işte atölye çalışmalarımız, kamplarımız, her bir tanesinde bir tane önemli nokta vardır. Sizlere nasıl faydalı oluruz? Ve biz sizlere faydalı olurken aslında nasıl fayda alırız? Yani biz fayda alabilmek için, daha mutlu olabilmek, daha güzel dualar alabilmek, sizlerle çok daha güzel etkileşimler kurabilmek için sizlere daha fazla fayda vermek mecburiyetindeyiz. Ama sadece biz mi? Hayır, hepiniz. Eğer faydayla, güzel şeylerle mutlu oluyorsak, öyleyse biz de çevremizdeki insanları mutlu etmek durumdayız. Onların mutluluğu için ne yapabilirsin? Onların farkındalığını, şuur ve idrakini arttırabilmek için ne yapabilirsin? Hayatları iyileştirebilmek için ne yapabilirsin? İşte eğer biz vermenin almak, almanın da vermek olduğunun idraki içerisine giriyorsak ve bu sefer her birimiz fayda üretmeye başlıyoruz. Bu sefer öğreneceklerimizi de böyle seçiyoruz. Yani bilgiyi fayda amaçlı kullanmak üzere. Şimdi bazı ruhsal çalışmalar vardır ya da bazı kitaplar vardır. Ben kitap fuarlarına gidiyorum, bakıyorum, yani binlerce kitap yazılmış. Peki diyorum, bunların kaç tanesi gerçekten okumaya değer? Gerçekten çok emek verilerek yazılmış kitaplar da var. Fakat emin olun içlerinde hani %1 belki, yani o binlerce kitabın içinden %1'ini alıp da gerçekten bir faydaya kullanırsın. Öyleyse boşa zaman geçiren, oyalanan taraflarımız her zaman aslında tekrar döngüler içerisinde yerinde sayan, sanki koşu bantında koşmak ister. Şimdi bu şekilde birçok kişi vardır. Yani okumak sadece bir zaman geçirmek zannediyor. Hoş bir zaman geçirmek. Oysa ki zaman o kadar kıymetli ki her an kendimize bir fayda alabilmek üzere, faydalarımızı arttırabilmek, fayda kapsama alanlarımızı genişletebilmek üzere biz bu dünyadayız. Biliyorsunuz ki insanların en hayırlı olanları gerçekten insana ve insanlığa hayredenler, fayda verenlerdir. Öyleyse her birimiz kendimize şunu soracağız. Ben öğrendiklerimle, bildiklerimle, bilgilerimle topluma, çevreme ne kadar faydalıyım? Ne üretiyorum? Sevgi mi üretiyorum? Fayda mı üretiyorum? Aşk mı üretiyorum? Bilgi mi, yoksa insanlara olumsuz duygu, düşünce, kin, nefret, öfke, kızgınlıklar mı? Şimdi tabii ki birçok realiteler var, birçok anlayış yolunda ilerleyen insanlar var. Fakat dünyada her insanı insan olarak görmeyin. İnsana, insanlığa yeni geçiş yapanlar, insanımsılar, bu dünya üzerinde insan bedeni kullanan bir sürü farklı farklı varlık çeşitleri vardır. Biz tabii ki öz olarak bütün alemin birliğini, onun tarafından yaratılmasının gücüyle sever, kucaklar, sevgimizi ve duamızı yaparız. Ama bu kendimizi korumayacağız ya da sınırlarımızı bilmeyeceğiz anlamında değildir. Çünkü bir bebeği dahi hani eline işte bir kesici alet vermekten sakınıyorsun. İşte dikkat ediyorsun, hani kendisine zarar vermemek, kendine ve çevresine zarar vermemek üzere bir bebek ne kadar bir melek enerjisinde olsa dahi onu kendinden ve kendini ondan korumak üzere bazı şeyler yapıyorsun. Bu sebeple birçok realiteler, birçok anlayışlar vardır. Onları kendinden ve kendinizi onlardan korumak üzere her zaman tedbirinizi, sınırınızı bilmek durumundasınızdır. Her türlü durumun içerisinde. Şimdi yıllar önceydi, işte böyle bazı köylere, memleketlere gittiğimde işte hani o zaman da böyle
daha farklı böyle El-Kaide'dir, yok bilmem ne falandır, böyle bazı şeyler vardı, kişiler vardı. İşte hani onların unsurları, Pakistan'da falan çok gittim, bunlarla böyle görüşmelerim, konuşmalarım oldu. Ben de o zaman şöyle zannediyorum. Ya bir insan işte manevi yol, işte güzel tatlı söz, hani ruhun ışığı herkesi karanlıktan aydınlığa çıkarır zannediyordum. Bir baktım ki hiç öyle değil. Yani onların oradan beslenmeye ihtiyacı var. İşte hani böyle Yunus'tan bir örnek veriyorsun. Mevla onların katli vaciptir diyorlar. Ya diyorum işte hani bak falanca evliya, onların her bir tanesi oradaki gruplar ve işte diyelim ki bildiğini zanneden kişiler için kafirdi ve cezalandırılmaları gereken kişilerdi. Ve onların da bu şekilde beslendiklerini görüp onlara saygı duyup geriye çekilmiştim. Tabii bu arada şunu bileceğiz ki hani bu realite ve görüşler aslında hiçbir zaman İslam'ın kendisi değildi. Tam tersine aslında İslam'a zarar vermek isteyenlerin kurguladığı ve bazı eksik bilgilerle donattığı şeylerdir. Ve dünyanın neresinde olursa olsun bir siyasal İslam duyuyorsanız bilin ki orada işte Amerika'nın, İngiltere'nin, işte bu gibi ülkelerin parmakları ve oluşumları vardır. Hemen Lawrence'i hatırlayacaksınız. Lawrence'in işte bir hanımefendiyle birlikte koca bir imparatorluktan nasıl o Arabistan Yarımadası'nı kopardığını hatırlayacaksınız. Nasıl böyle farklı farklı kültürler kurduklarını, nasıl bir sürü mezhepleşmeler yaptıklarını hatırlayacaksınız ve her biriniz kendi yolunuz, kendi imanınızla, kendi özünüzden beslenmeyi seçeceksiniz. Kendi kaynaklarınızla bunu yapabilmeyi seçeceksiniz. Onun için dışarıda her türlü gürültüler, her türlü inişler, çıkışlar zaman içinde olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. İşte burada bu sefer bir de şimdi öğrenen var, bir de hiç öğrenmeyenler vardır. Şimdi cehalet biz çocukken cahal derlerdi. Yani böyle çocuklarda belki İngilizce'de child da buradan gelmiş olabilir. Yani children bakılabilir belki. Arkadaşlar bunu inceleyebilirler. Ve o cahal sözcüğü aslında çocuğun hiçbir şey bilmemesi anlamına gelirdi ama bir saf ve masum bir şeydi. Yani çok normal bu cahal. Cehaletin şeyi böyleydi bizim çocukluğumuzda anlatımı. Fakat tabii ki e, öğrendikçe, bir şeyleri keşfettikçe bilgilerimiz artar, donanımımız artar ve hayatın içerisinde haddimizi, kendimizi bilme yolunda ilerlemeye başlarız. Şimdi cehalet bir karanlıktır. Karanlığın içine bilginin ışığını tuttuğunuz zaman orada aydınlanmalar başlar ve bu aydınlanmaların sonu şuraya dayanır yeryüzü için. Dışarı ile içeri arasındaki farkın bitmesine dayanır. Bizim dünya yolculuğumuz ikinin bir edilmesinin idraki üzerinedir. Bu kadar basit. Ama gel şimdi onu bir yaşarken hani sor anlat, hani Yunus'a sordukları gibi, yani nasıl anlatırsın diyorlar yani bu mesneviyi. İşte ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. İşte tam da böyle bir şeydir. Ve biz bu görünme işini bütün hayatımız içerisinde içeri ve dışarı farklı gibi gördüklerimizi kendimizde görüp aynıyı aynada idrak için buradayızdır. Tabii ki bu her birimizin yolculuğu. Kim nereden ne kadar takılır, kim ne kadar ilerler ve kim neyi gerçek zanneder, her birimiz işte o halin içinden özgürleşerek ilerlemek için buradayızdır. İşte bilgi konusunda da bilgi gider bir ışık olarak karanlığınızı aydınlatır ve siz karanlığınız aydınlandığı için kendi içsel yolculuğunuzu başlatabilir ya da sadece hayatınızı bazen fiziksel olarak kolaylaştıracak
objeler, nesneler ya da zihinsel, fikirsel çeşitli olaylarla buluşur ve kendinize bir yol çizersiniz. Ama her birimiz aslında bu dünya hayatı içerisinde bilgiye muhtacızdır ve biz burada öğrenerek bu bilgilere ulaşırız. Peki sadece öğrenerek mi? Hayır, değil. Daha ileri aşamalarda hatırlayarak. Peki sadece hatırlayarak mı? Hayır, değil. Daha ileri aşamalarda bildirilerek. Peki daha ileri aşaması yok mu? Var. O da inşallah atölyelerde. Şimdi diğer taraftan şu var ki biz eğer o öğrenme aşkının içindeysek, evet, içeriden kapı çalınmıştır ve biz öğrenerek bir sürü bilgilerle buluşuruz. Fakat burada yine birçok kişi o öğrenmenin sarhoşluğu içerisinde neden öğrendiğini unutur. Öğrendiğin şey seni huzura taşımak içindir. Mutlu olman içindir. Yani önce ailenle, işte çevrenle, dostlarınla, arkadaşlarınla bir mutluluk içerisinde olmandır. Ama bunu yapabilmen için de kendinde iç huzurunu, iç mutluluğunu yakalaman önemlidir. Bu sebepten dolayı ben bütün anlatan, aktaran arkadaşlarımıza şunu söylerim ki siz huzurlu olun ki anlattıklarınız, aktardıklarınız huzur versin. Yani her türlü diyelim ki kargaşa, karmaşa, kaos ve olumsuz enerjilerden uzak durun ve siz bu dünyaya niçin geldiyseniz onunla buluşmak üzere emek verin, çalışın. Ve bunu yapanlar işte önce bilir, bilmek üzere de bir sürü kitaplar okur, bir sürü olaylar okur. Ki biz mesela hayatın matematiğini okumak diye bir çalışma anlatırız, aktarırız. Eğer siz olayları ve hayatı okuyorsanız artık sizin için her bir saniye bir kitaptır. Her bir kelimenin içinde bir sürü kitaplar vardır. Açarsınız, okursunuz ve tabii ki en önemlisi okuduğunuzu kendinizi okumak için kullanırsınız. Ve biz bu sebepten dolayı kendimizi bilebilmek için alemi bilme yolculuğundayızdır. Ve yine eskilerin söylediği gibi ne varsa alemde vardır işte Adem'de. Ya da tam tersi Adem'de ne varsa alemde o vardır. Öyleyse biz alemi keşfetmek için Adem'i fark ettikçe, keşfettikçe de alemi keşfederiz. Bu şimdi tabii çok böyle hani şey gibi geliyor. Ya işte söylemiş eskiler ne kadar doğru. Öyle değil sevgili dostlar. Nasıl ki trilyonlarca hücreniz bir hücreden meydana geldiyse koca bir kainatın da özü sizde vardır ve siz kendinizi keşfettikçe, fark ettikçe işte o bilgelik yolunun içerisine girdikçe bu sefer çok lezzetli keşiflerle buluşursunuz. Peki biz bir taraftan bir şey öğrenmediğimizde cahil, öğrendiğimizde bilgili ve bilgin olabiliyoruz. Ne yaptığımızda bilge olacağız diye soralım. Bu soruyu soralım. Sadece bunu arada bir bilgi aktarıp devam edelim. Şimdi tehlikeli olan peki bunların içerisinde cahillik mi sizce, bilginlik mi? Yani hatta bilginliğin bilgiç kısmı mı, bilgiçlik taslama kısmı mı yoksa o bilgiyi arttırarak o ilmi hazmederek ilerleme kısmı mı? Şimdi aslında her türlü durumun içerisinde mutlaka pozitif ve negatif vardır. Cahilliğin içinde olduğu gibi. Yani o gerçekten bir şey bilmemenin, öğrenme yolunda olmanın bir karanlıkta kalan kısmı vardır ki hepimizin bu alandan geçmişi vardır. Bir de öğrenmeye direnmek ya da bütün kaplar dolu olup zaten bir şey alamamak vardır. Bunların tabii her birimiz için ben de dahil her birimiz hayatın çeşitli yerlerinde bir şeyi bildiğimizi zannederek tutarız ve orada yeni alan oluşturmadığımız için kendimizi cahil bırakırız. Ve bu cahil bırakmalarımızın birçoğunda o cahil parçalarımız dahi bir şeyler bildiğini zanneder, kendilerinin herhangi bir konunun bilgini zannederler.
Hiçbir bilgin kendini cahil, hiçbir cahil de kendini karanlıkta görmez. Her bir tanesi, çünkü eğer orada kalma halinde niyetindeyse razılığı vardır. İlerleyiş değil, bulunduğu yerde tutunma vardır. Oysa ki bulunduğu yerde kalacaklar için bir tane kötü haber vardır. Dünya ve hayat yerinde durmuyor ki sen durasın. Onun için yerinde duranlar, kalsın, dursun gibi ifadelerini çok fazla kullananlar, erteleyenler, dünya ve hayat hızlı bir şekilde ilerlediği için gerilerler. Bakın bazı babaannelere, anneannelere ne kadar gerilediler, ne kadar gerilerde kaldılar. Bazı dedeler, neneler bakıyorsun, o ne biçim böyle fıkır fıkır böyle bakıyorsun, yeni teknolojileri, yeni sistemlere adapte olanlar var. Bir sürü yeniliklerle böyle ritimle gidenler var. Ama bazı anne babalar dahi bir bakıyorsun ki çocukları onlardan ne kadar ileri. Yani durduğun anda hayatın gerisinde kaldın. Oysa ki adaptasyon yeteneği olanlar kalabilecek. Yani dünyada insan sayısının milyarlarca katı tür yok oldu ve biz sadece o milyarlarca türün içinde bir tanesiyiz ve sadece yeniliklere adapte olabilenlerin kaldığı bir dünyada tekamülündeyiz. Öyleyse biz şimdi bu yeni ve yeniliklere ne kadar adapte olabileceğiz, ne kadar uyum sağlayabileceğiz ya da sağlayabiliyoruz. Şimdi bir bakıyorsunuz bilgiler ne kadar hızlı değişiyor, ortamlar, sistemler ne kadar hızlı değişiyor, gündemler, işte dünyadaki olaylar. Hani biz bunları böyle çok ince ince anlattığımız için işte öngörülerimizde anlattık, çeşitli zamanlarda şunlar bunlar oluyor diye anlattık. Onun için hani böyle her programımızda bunları anlatmak doğru değil. İsteyenler istediği zaman gelecekle ilgili ya da işte dünyanın hali, durumu, nasıl bir sistem, nasıl enerji sistemleri oluyor, geçmiş programlarımızda bunları isteyen arar, bulur ve izlerler. İşte şimdi tam da burada cahillik, evet, karanlık ve bilmemek, fakat diğer taraftan daha tehlikeli bir şey var. Yani bu karanlıkta kalmaktan ziyade yarım bilgiler öğrenerek az bilgiyle kendine zarar veren ve çevresine zarar veren cahiller. Ve bunlar birçok yerde en çok kullanılanlardır. İslam bunlara kafir diyor. Yani kafirlik hani başka bir dinden olmak, yok bilmem ne değildir. Gerçeğin üstünü örtmek ve kapatmaktır. Yani kafes de buradan gelir. Hani kapattı bir şeyi kafeslemek buradan gelir. Ya da buna benzer bir sürü Türkçe'de kelimelerimiz vardır, mevcuttur. Her ne kadar Arapçadan gelmiş olsa da. Şimdi diğer taraftan işte gerçeğin üstünü biz nerelerde örtüyoruz? Nerelerde halının altına süpürüp kendimizi kafir yapıyoruz? Bakın, şimdi birçok zaman ben çocuğumla şöyle zannediyordum. İşte bak, işte Türklere, işte Müslümanlara, bilmem nelere saldıranlar kafirdir. Onlar işte düşmandır. Hayır, öyle değil. Gerçeğin üstünü örtenler, gerçeği görmezden gelenler. Şimdi her birimizin onun için gerçeğin üstünü örttüğümüz yerler vardır. Şuur altımız kapatmasa kendimiz kapatmışızdır. Bazı yerlerde görmezden gelmişizdir gerçeği, gerçekleri. An be an yapanlar da vardır. Ve burası işte çok önemli bir noktadır. Yani çevremizde de işte kimisi işine geldiği için, kimisi kullanıldığı için, kimisi cahilliğin çok üst boyutlarına gittiği için gerçeğin üstünü kapatır ve örterler. İşte bu gerçeğin üstünü kapatanlar cahilden çok daha tehlikelidir. İşte günümüze de bakıyorsunuz, mesela bir sürü konular geliyor. Evet, arkadaşlarımızın birçoğu sormuşlar. Hani böyle şu anda da böyle biraz işte şeriattır, yok agnostikler, yok işte hani farklı farklı alanlarda ateizmin, teizmin tartışmaları gündemlere geliyor. Bazı isimler, bazı şeyler tabii ki kullanılarak.
Bunların hepsini seyredin, izleyin. Tabii ki hani ne diyelim, Allah her zaman doğrunun yanındadır ama doğru kimse onun yanındadır. Yani sizin zannettiğiniz gibi değil bazen. Hani bir adam dini savunuyordur ama yanlış şekilde savunuyordur. Bir adam ilmi savunuyordur, doğru şekilde savunuyordur ya da bunun tam tersi. İlmi yanlış bir şekilde savunuyordur. Bunların her bir tanesi aslında izleyip, görüp doğru şekilde buralarda dünyanın, halin ve ülkenin de ne durumlarda olduğunu seyretmemiz açısından da çok önemlidir. Yani nerede hangi adımı nasıl atacağınızı da bilmeniz açısından. Çünkü bu tip konular dünyada ülkeyi, halkı en iyi şekilde karıştırıldığında da bir sürü olaylar meydana getiren konulardır. Türkiye'de diyelim ki hani farklı dinden olan kişilerle ilgili bir sürü söylentilerle vaktiyle neler yapılmıştır. İşte farklı mezheplerle ilgili neler yapılmıştır. İnsanların hassas yerleridir bunlar ve bu hassas yerlere dikkatli dokunmakta fayda vardır. Ama tabii ki Allah'ın da bir hesabı var. Bazen dokunulur, bazen nerede neler varsa ortaya dökülür. Her kişi bu da böyle miymiş ya da direkt inkar yollarına gitmeleri olasıdır. Sizler her zaman ilmin, doğrunun, bilginin yanında olun. Yani ben mesela bütün arkadaşlarıma, dostlarıma şunu söylerim. Eğer anlattıklarım içerisinde ilme uymayan bir yer varsa o benim eksikliğimdir. İlmin değil. Yani orada anlattığımız bütün hayat okumaları, matematiksel sistemler, her bir şeyin bir algoritması var diyoruz. Bu kadar her şey bir matematik sistemse bir ilimdir. Manevi ilimler anlatıyoruz. Ve bu manevi ilimlerin eğer bir tane böyle bir milimetresinde dahi bir eksik yanlış bir şey varsa bunun hepsi çöker. Bakın. Yani hayat okumalarımız, ilahi matematik, işte diyelim ki dünyanın işte çeşitli halleri, durumları, bedenin okunması, sağlığın okunması, bunların her bir tanesi birbiriyle bağlı ilahi yasalar ışığında bir matematiktir. Ve işte şimdi bu matematiği gördükçe, öğrendikçe her biriniz olayları, durumları çok daha iyi okuyor olacaksınız. Ve şimdi geldik. Peki bilerek bilginliğe, bilmeyerek cahilliğe, bilginin üstünü örterek, gerçeklerin üstünü örterek kafirliğe geçiyorsak bilgeliğe nasıl geçeceğiz? İşte burası çok güzel ve önemli bir noktadır ki hepimiz aslında bilge olmaya davetliyizdir. Fakat bilmeden bilge olamıyorsun. Önce evet öğreneceğiz. Yani bu dünyanın, hayatın kural, yasa ve sistemlerini öğrenmek durumundayız. Bu hayatın bize sunduğu güzellikleri ve nasıl işlediğini görmek durumundayız. İşte bunları gördükçe, anladıkça, fark ettikçe yasalar ve o ilahi yasalar ışığında sistem nasıl çalışıyor ve sistemi kullanarak şimdi öncelikle hayatını daha iyi nasıl eylersin? Bu şimdi köşe dönmek, zengin olmak bilmem ne değil. Hani benim Türkiye'nin belki yani en baştan başlayın neredeyse en ileri aileleriyle geçmişti. Bir sürü danışmanlıklarım, çalışmalarım olmuştur. Ve birçoğunun içerisindeki durum emin olun ki bir gecekondu mahallesindeki işte bir kuru ekmek yiyenin huzurundan çok daha azdır. Yani burada size fakirliği övmek değil dediğim. Tabii ki hayatınız içerisinde maddenin de mananın da zenginliğini dileyip ihtiyacınız varsa bunları alın.
peşinde koşarak değil. Bunları alabiliriz. Ama diğer taraftan da hayatın serpilmiş zenginliklerini doya doya güzellikle ve dengeli bir şekilde almayı görün. Şimdi bizim bu konuda bazı atölyelerimiz vardı. Mesela bir kader tasarımcılığı atölyemiz vardı. Yani bir şeyi biraz fazla aldın mı diğeri gidiyor. Diğerini bilmem yani şimdi aynı anda 4 tane lokmayı ağzına atamıyorsun yani. Bir şeyi yiyebiliyorsun. Ne kadarını karıştırsan da bir şeyi yiyebiliyoruz. Onun için o zenginlik kaynakları içerisinde bakalım siz neyi seçiyorsunuz? Neleri seçmek istersiniz? Bunların her bir tanesinde aklınızı kullanacaksınız. Her türlü durumun içerisinde. Bakın işte burada bazen kör inanç dediğimiz yani bir şeye inandık, bir karar verdik ve değiştiremiyoruz. İşte bu sefer giren kanun yobazlıktır. Yobazlık bir taraftan tutunduğun herhangi bir şeyi put edip ona tapmaktır. İşte bir bilgiyi tuttun ve o bilgiyi bundan başka gerçek yoktur deyip de tutmanın adı bazen kendini bilgin zannetmektir. Bazen yobazlıktır, bazen cahilliktir. İşte bu bilgilerin her yeni bir hal ve durum içerisinde değişebileceğini, gelişebileceğini ve ilerleyebileceğinin de önünü açtığın an bilgeliğin kapısını açarsın. Çünkü bilgelik bilmemektir. Ya olur mu? Biz bu kadar şeyi bilmek için, öğrenmek için neler yaptık? Şimdi bir çalışmamızın bir tanesinde bir hanımefendi dedi. Ya dedi biz dedi o kadar eğitimler aldık, o kadar bilmem ne yaptık. Şimdi siz bize diyorsunuz ki bildiklerinizi bırakın. Bilge olmak istiyorsan böyle. Ama önce öğreneceksin. Çünkü öğrenememek bir kusur. Bugün algı eksikliği olan ülkemize ve dünyada belki %50 arkadaşlar. Herhangi bir konuyu anlayamayan, algılayamayan, çok şükür öncelikle sizler algılıyorsunuz ki şu an oturdunuz böyle bir çalışmayı izleyebiliyorsunuz. Çok şükür bakın öncelikle teşekkür edin. Algılayabilenler, anlayabilenler, şu anda bu muhabbetin içinde olabilenler. Şimdi bundan sonra gelin bir adım daha atalım. Öğrenelim. Ne öğrenelim? Kendimizi tanımak için hayatı öğrenelim. Nasıl öğrenelim? Okuyarak öğrenelim. Ne yapalım? Kitap okuyalım, araştıralım. Ama bütün okuyacağımız kitaplar ne için? Hayatı okumayı öğrenmek için. Hayatı nasıl okuruz? Alfabesini bilerek, hayatın sembol dillerini çözerek, anlayarak, fark ederek. Çünkü ne olay dili ne rüya dili farklı değil bu hayatın içerisinde. İşte sizler inceldikçe bilgiler incelir. Bilgiler inceldikçe her şey tesirle anlatılmaya ve aktarılmaya başlar. Ve sizler bilginin de bir aslında aurası, enerji alanı, kabalığı ve inceliği olduğunu görürsünüz. Ve birçok kişi bir bakarsınız ki işte tartışmalarla, ikna yollarıyla bir şeyler öğreniyor. Birbirinizi ikna ile sadece inanca sahip olursunuz. Oysa ki asıl olan şey inancın da ötesinde iman sahibi olabilmenizdir. İman sahibi olabilmek bir bilginin eminliğiyle o basamağa geçip ama ondan sonra da o bilgiyi yıkabilecek güçte olmaktır. Hanginiz şu ana kadar öğrendiklerinizi, inandıklarınızı yıkıp yenisini inşa edebilmenin gücündesiniz? Hanginizin cesareti var? Hangimizin herhangi bir alandaki diyelim ki bir ön yargı dediğimiz hali bırakmaya cesareti var? İşte bunları bırakmaya cesareti olanlar, bildiklerini bırakmaya cesareti olanlardır. İşte o zaman kapı açılır. Sen eğer bu kadar cesursan biz sana bilmemenin kapısını açarız der. İşte o bilmemenin kapısı aslında bir bilgisizlik, bir cahillikten değil, keşfetmek için bütün şu ana kadar öğrendiğin alanları kenara çekip alanı boşaltmaktır. Ne kadar boş alanın varsa o kadar doldurulursun. Onun için kana kana akılır ancak bırakana. Ve biz bırakabildiğimiz ölçüde akılabilir. Tabi burada başka bir kavram devreye girer. Yani vazgeçsem olur mu? İşte o vazgeçmekte
artık kalır. O artıklar içeride kül olur, küllerin içinden tekrardan ateş olur. Onun için gönüllü bırakabilenler için bilgelik yol açılır. Vazgeçenler için o yol biraz daha tekrar döngülerine devam eder. Tabii şimdi bunların her bir tanesi bir kavram, bir tanım ve siz idraklerinizi açtıkça ve bazen bunları bir daha dinledikçe şunları görürsünüz ki evet, aslında her birimiz bu dünyada bilgelik yolunda ilerlemek istiyoruz. Fakat önce öğrenmeye ihtiyacımız vardı. Öğrenenlerimizin ise öğrendiğini bırakmaya ihtiyacı var. Şimdi burada tabii inşallah vaktiyle anlatacağım. Yani hem yasasını. Şimdi bakın, yani hem öyle hem böyle yasası bütün felsefelerin üzerinde bir yasa. Öyle bir ilahi yasa ki işte ancak maneviyatın çok inceliklerini ve derinliklerini görenlerin anlayabileceği bir şey. Yani hem şimdi diyelim ki külli irade olacak, hem cüzi irade olacak. Yani bunu hangi akıl sahibi yasasız anlatabilir? İşte ya da insanın onun suretinde yaratılmış olmasını bu yasa olmadan anlayamayız ve anlatamayız. Öyleyse inşallah vaktiyle de sizlere her ay bir tane ilahi yasayı anlatacağım. Yani yasalar doğrultusunda hayatımız nasıl, hangi yasayla ne oluyor ve bunlar nasıl evrensel bir sistem. Geçici değil, ilahi bazı yasalar vardır ki, işte diyelim ki birlik yasası, tekamül yasası, böyle bunlarla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Ama şu var, biz yasanın bir sistemini anlatacağız. Bir de siz geliştikçe yasaların da nasıl geliştiğini de vaktiyle anlatacağız ki bütün yasalar aynı zamanda size göre tekamül halinde. Bu da vaktiyle inşallah anlatacağız. Şimdi dostlar, işte bizler hayatın içerisinde tekrardan şimdi bilgileri alabilmek için her birimiz öncelikle kulaklarımızı açmak, gözlerimizi açmak, duyu ölçerlerimizle doğru şekilde bilgiyi içeriye almak durumundayız. Duyularınıza ne kadar burada olabilirseniz, duyularınızı açabilirseniz, duyularınızın fizibilitesiyle öncelikle zekanızı, aklınızı ve tabii ki kalbinizi kullanma yolunda ilerlersiniz. Şimdi her birinizin levh-i mahfuzu dediği, yani kalbinizde, kalp gözlerinizde yaşadığınız ve yaşayacağınız her türlü bilgi vardır. Onun için muhafazalı bilgi, levh-i mahfuz her birinizin gönlüdür. Gönül burada size ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi verir. Fakat şu vardır ki sizin deneyim ve tecrübelere ihtiyacınız vardır. Yani yoksa hayat bize bir kitap olarak verilirdi. Al bunu oku, ünal. Hiç de bu bedene, bu dünyaya girmeye gerek yok. Oysa ki dünya böyle bir yer değil. Biz bileceğiz, öğrendiklerimizi de deneyimleyerek onun madde içinde nasıl kullanıldığının idrakinde olacağız. Soru sorabiliriz. Neden? Çünkü bu madde, bu beden içerisinde yaşadıklarınız ve yaşayacaklarınız aynı zamanda sizin bedeni, bedenleri, madde ve madde kombinasyonlarını kullanabilecek bir yeteneğe geresiniz diye. Peki bu ne işinize yarayacak? Her birinizin şöyle düşünün ki alemlerde, değil mi? 72 bin alem, 18 bin alem. Hani gidin ne kadar giderseniz böyle bir sürü bilgiler. Yani hem Kur'an'da hem Vedalarda hem Tevrat'ta bunlarla ilgili bir sürü çeşitli bilgiler var. Yani eğer bu kadar alemler varsa siz de burada tesadüfen bu eğitimlerin içinde değilsiniz. Evet, tabii ki belli cennetler, belli hani durumlar var ama asıl gideceğiniz ve ulaşacağınız şey ileri tekamül safhasında
kainatın dört bir tarafında bir sürü çalışmalar, bir sürü belki hayatlar içerisinde olacağız. Ha, burada bazen arkadaşlar şöyle diyorlar. Aa, işte Allah hani şey mi, başka başka bedenler mi, başka ruhlar mı? Hayır. Bu sadece bizim elbisemizdir. Bu elbise ben değilim. Bu benim elbisem. Şu anda kullandığınız bedenler bir elbisenizdir. Eskidiğinde rafa asarsınız. Dünyada bırakırsınız. Daha ince bir bedenle ahiret denilen beden ötesindeki latif bir bedene geçersiniz. Artık bu bedenle senin bir işin kalmaz. Bu maddenindir, dünyanındır. Ama sen gene yok olmadın. Kullandığın yine başka bir bedendir. Bakın. Yani o ahiret ortamında ya da rüya ortamında kullandığın beden çok daha ince titreşimli, ince frekanslı, ister astral beden diyelim, ister latif beden diyelim, çok daha ince bir beden kullanırsın ki işte 72 bin alemi de o bedeni kullanan içerideki senin şimdilik ruhumuz diyeceğimiz varlığımız bir şekilde gelişip tekamül ederek yapar. Tabii ki bir sürü cennetler, alemler, her bir tanesi bizim için vardır ve hiçbiriniz de bu yolculuğun içerisinde başıboş bırakılanlar değilsinizdir. Hiçbir varlık, en küçük göreceğimizden en büyük göreceğinize kadar her birimizin bir planı, bir programı, bir gelişim safhası vardır. Tabii ki burada zihnimizin, algılarımızın yapabilecekleri ölçüler vardır. Henüz aklımızın yetmeyeceği hal ve durumlar da vardır. Bu biz geliştikçe yetmeyeceğiz anlamında değil. Biz büyüdükçe tabii ki farklı sistem, farklı mekanizmaları da algılayacağımız anlamına gelir. Evet, şimdi bilgeliği bir daha derleyip toplayarak çalışmamızı tamamlayalım. Şimdi sevgili dostlar, çevrenizde bir sürü insanlar görüyorsunuz. İş çok şey bilmek değil. Bildiğini uygulayabilmek ve bunu hayatında seyredebilmek. Ve her biriniz bu dünyada öğrendiğiniz ve bildiklerinizle huzurlu olmak ve huzurunda olmak için öğrenirsiniz. Yani bu dünyayı cennet nasıl eylerim? Bu dünyayı cennet eyleyebilmek için her birinizin tabii ki bazı görevleri, vazifeleri vardır. Bu görev ve vazifeleri doğru şekilde idrak etmek ve kendinize fayda almak üzere kullandıkça sizler öncelikle bu huzurun bir parçası olursunuz. Huzurun parçası olan huzura davet edilir, huzurunda olur. İşte bu her birimiz için bir mutluluk yoludur. Yani bilenle bilmeyen bir değildir. Evet, bilmeyenler bu huzurun tadını, lezzetini bilmedikleri için dışarıda oyalanır, birbirini yer, işte birbirleriyle hani böyle su yarışı, idrar yarışı yapar. Oysa ki yol bu değildir. Dünya bu değildir. Onlara da ihtiyaç vardır. Her türlü yola, sisteme, her türlü realiteye ihtiyaç vardır. Bakın, yeryüzünde, dünyada bir sürü realitelere ihtiyaç vardır. Hiçbirimiz, ailemizin içinde dahi herhangi bir görüş, herhangi bir fikir birbirinin aynısı değildir. Sadece olanı, olanın güzelliklerini görenler için her şey ne kadar da ritmik gidiyordur. Tabi bazen olanlar nefsimizin işine gelmez. İtiraz eder ve kaçmak ya da o durumu bir şekilde itmek isteyebilir. Nefsimizdir bu. Oysa ki her yaşanılan bir sipariş ve o siparişin içerisinde de mutlaka senin için bir fayda vardır. O faydayı gören ol ki hayatı kucaklayabilen ve kucaklanabilen ol. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendimize iyi bakalım. Vaktiyle yeni güzel çalışmalarda, sohbetlerde, huzurda ve huzurunda buluşalım. Hoşça kalın dostlar.